Hiçliğim ve ben sokaklarda yürümeye devam ettik. Sürünceye alınmış zamanımızı salonda Sem'i bekleyerek geçirmek istemedik. Yanımdan uzaklaşıp kaybolan insanlara baktım. Ne tuhaf. Onlar seçtiği yollarının akıbetlerini bilmezken ben seçemediğim yollarımın nereye varacağını biliyordum çoktan. Ya Araf'ıma geri dönüp yeni bir çıkış yolu arayacaktım yine kendime, ya da umutlarıma sarılacaktım her gün ona biraz daha yaklaşarak. Şans mıydı bu, yoksa bir lanet mi? İnsanın geleceğinden haberdar oluyor olması. İki türlü de değişen bir şey yoktu gerçi. Hayatını kendi avuçlarında tutamıyorken. Karamsarlık düşüncelerimi istila etmeye devam ederken genişçe bir meydana çıktığımı fark etmedim. Gözlerim mi beni yanıltıyordu, yoksa gerçek miydi gördüğüm? Dört kenarlı, sanki ucu güneşe dokunan bu taş, sütun. Emin olmak için yaklaştım yanına biraz daha. Evet, gerçekti. Buradaydı işte. Meydanın tam merkezinde tüm heybetiyle dikiliyordu öylece. Yukarıya doğru giderek daralıyor, en üstünde ise üç kenarı tepesinde kavuşan altın sarısı bir prizma vardı. Aynısı olabilir miydi? Dersaadet'te Sultanahmet Meydanı'nda bulunan aynı dikili taştan bir tane daha mı vardı? Üstelik Paris'te. Karman çorman olmuştu aklım. Sultanahmet'te sürekli yanından geçip gittim ama tarihe de yapılara da çok merakım olmadığından imparatorlardan birisinin kazandığı zaferler anısına diktirmiş olduğunu düşündüğüm üzerindeki tuhaf şekilleri, sembolleri fark ettiğimde bir anlam veremediğim bu taş şimdi burada önümde dikili veriyordu işte. Sultanahmet'tekinden farklı olarak en altındaki kenarın üstünde nasıl taşınılıp da parçalanmadan dikilmesi gerektiğine kılavuzluk eden çizimler vardı sanki. Gösterilen bir mekanizma sayesinde yere yatırılmış taşın üst uçlarına ve orta gövdesine bağlanan iplerle nasıl yukarıya kaldırılacağını anlatıyor gibiydi. Hayretler içinde iki adım gerileyerek kafamı yukarıya kaldırdım. Gözlerimi kısarak netlemeye çalıştım taşın en üstüne oyulmuş son şekli. Şekilden çok gerçek bir çizimi andırıyordu. Bir iki adım daha geri giderek biraz daha uzaklaştım. Görmeyi başarabildim sonunda. Elinde bir asa tutmuş, tahtı andıran bir sandalyenin üzerinde oturan, başının üstünü bir hayli uzun gösteren tuhaf bir şapka giymiş biri ve hemen önünde, daha aşağısında, dizlerinin üzerine çökmüş, sanki merhamet dilermişçesine avuçlarını ona doğru açan başka biri. Üstleri çıplak olan bu iki kişi altlarına kısa etekleri andıran desenli bir elbise giymişlerdi sanki. Ne bu topraklara ne de kendi topraklarıma ait olmayan bir giyinme ritüelleri var gibi. Kafam iyice karışmıştı. Taşın üstüne kazınmış bu insanlar da kimdi? Aşağısından yukarısına dek sıra halinde birbirini tekrar ediyormuş gibi oyulmuş bu semboller ne anlatıyordu? Kültürleri de toz tutmuş tarihleri de farklı olan bu iki koca şehrin meydanlarının orta yerlerine dikilen bu aynı taşlar nasıl bir gizemli ortaklık içindeydi?